Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir Excel eğitim video serisinin ilk videosundayız. Bu eğitim serileri mühendislik için farklı program ve konular üzerine olacak. Bunların başında veri tabanı, Python programlama dili, yalın üretim, Agile, Scrum metodolojisi gibi aslında birçok mühendislikle ilgili çok farklı konularda olacak. Ama ilk olarak mühendislikten de bağımsız, iş hayatının olmazsa olmazı ofis programları ki PowerPoint ve Word gibi programlar da bunların Excel'in devamında gelecek ve akabinde aslında Excel ile başlayacak diyebiliriz. Tüm eğitim videoları başlangıçtan yani nedir, ne için kullanırız, arayüz tanıtımı, temelden ileri seviyeye kullanım şeklinde olacak. Amacım her zaman konu veya program ile ilk kez karşılaşan biri için bile anlaşılır ve yalın olması, başlıklar üzerinde rahatça ihtiyaçların bulunabilmesidir. Tahminimce ve öngörüm bu video serisinin yaklaşık 350-400 video kadar olması. Dediğim gibi temelden ileri seviyeye, dashboardlar oluşturmadan belli başlı programlamalar yapmaya kadar devam edecek ve ilerleyecek. Dolayısıyla bu serinin ilk videosu olan Excel nedir ve ne için kullanılır ile başlayabiliriz. Arkadaşlar Excel, Microsoft şirketi tarafından 1985 yılında Mac kullanıcıları için, 1987 yılında ise Windows kullanıcıları için ilk sürümleri yayınlanan, çeşitli hesaplamaların yapılabildiği, tabloların ve grafiklerin oluşturulabildiği bir elektronik tablolama programıdır. Yani Excel bir hesap tablosu programıdır diyebiliriz. Bu programın kullanımındaki temel amaç, aslında çeşitli türdeki tablolarımızı ve hesaplamalarımızı yapmak, tablolarımızdaki sayısal verileri grafiklere dönüştürebilmektir. Yani bir aslında analiz aracıdır. Ayrıca Excel diğer hesaplama tablolarından alınmış olan verileri işleyerek kullanabilmektedir. Microsoft Excel bütün temel tablolama işlevlerine ve işlemlerine sahiptir. Bunlar nelerdir? Numaralandırılmış sıralardan ve harflerle isimlendirilmiş hücrelerden oluşan bir ızgara kullanarak, ki bunu arayüzde net bir şekilde göreceğiz arayüz tanıtımında, aritmetik işlemler gibi veri manipülasyonlarını organize eder, istatistik, mühendislik ve finansal ihtiyaçları karşılayan fonksiyonlara sahiptir. Ayrıca çizgisel grafikleri, histogramları ya da çizelgeleri ve çok kısıtlı olarak 3 boyutlu grafikleri de görüntüleyebilir ve tasarlayabilir. Verileri farklı açılardan çeşitli bağımlılıklarına göre kısımlara ayırmaya izin verir. Ayrıca kullanıcıya diferansiyel denklemleri çözme ve daha sonra tabloya sonuçları bildirme gibi imkanlar sunan geniş bir sayısal metot temelli programlama yönü de vardır. Ki buna Visual Basics for Applications diyeceğiz. Son olarak tabloyu tamamen kullanıcıdan gizleyip kendisini uygulama veya karar destek sistemi yani DSS gibi göstermesini sağlayan geniş interaktif kullanıcı arayüzleri vardır. Daha ayrıntılı bir açıklamayla bir Excel uygulaması güncel bir siteyi kullanarak otomatik olarak dışarıdan bir veri tabanını yoklayabilir, sonuçları analiz edebilir, bunlarla bir PowerPoint slideshow hazırlayabilir veya Word raporu yazabilir ve bunları belirli aralıklarla katılımcılara e-posta yoluyla gönderebilir. Yani Excel aslında ihtiyacımıza yönelik çok uçsuz bucaksız, çok da sınırı olmayan, ihtiyaca göre şekillenebilen bir programdır diyebiliriz. Excel'le neler yapabiliriz? Dediğim gibi çok uçsuz bucaksız ama örneğin Excel finansal analizler yapmaktan, stok takibi yapmaya kadar, personel listeleri yapmaktan, araçların bakım onarımlarını takip etmeye kadar çok farklı alanlarda kullanılabilir. Günümüzde SAP, ERP gibi programlar yoğun olarak kullanılmaya başlamasıyla Excel kullanımının azalması aslında beklenirken daha fazla Excel kullanıldığına şahit oluyoruz. SAP ERP gibi programların daha çok kullanılmaya başlamasıyla birlikte Excel'de aslında amaç veri girme işlemini azaltmak ki veri girme işlemi azaldı. Ama veri içeren listeleri Excel formatında dışarıya vererek Excel'de raporlama amaçlı daha çok kullanıldığına şahit oluyoruz. Yani evet SAP ERP gibi programlar süreçleri ve günümüzü oldukça kolaylaştıran ve çok geniş aslında programlar. Excel kullanımının azaltılması beklenmesi çok normal. Fakat bu programlar aslında bizim ya da işletmelerin aylık, yıllık, günlük olarak istediği analiz ve verileri direkt sağdan Andon ya da yazılımlar yardımıyla çekerek ERP'ye o verileri aktarıp belli başlı analizler ve bize spekler gösterebilir. Ama bizim zaman içinde değişen durum ve şartlara göre farklı analiz ihtiyaçlarımız olabilir. Ya da bizim görmek istediğimiz şeyler çok daha farklılaşabilir. Dolayısıyla bunu ERP'de ya da SAP'de hemen yapmak, günlük olarak yapmak ve bu sabit sistemi değiştirmek çok mümkün değil maalesef. Dolayısıyla bizim hayatımızı tabii ki de Excel'e veri çekerek çok kolaylaştırmakla beraber Excel'de bunları çok değişken bir şekilde isteğimize yönelik şekillendirerek kullanabiliriz diyebiliriz.
Excel'de neler yapılabilir? Dediğimiz gibi veri tahmini, raporlama ki temel amaçlarından biri raporlama ve analiz, istatistiksel işlemler, veri ayıklama, matematiksel işlemler, logaritmik işlemler, veri görselleştirme ki çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Pivot tablo ve tablo kullanarak çok farklı analizleri çok farklı ve çok fazla veriyle beraber yapmak, verileri farklı bir platformdan veri tabanı gibi dediğimiz şekilde çekmek, verileri Translate uygulamasıyla farklı bir dile çevirmek, aşağıda gördüğümüz gibi akış diyagramları çizebilmek, hücreleri şekillendirmek, biçimlendirebilmek, koşutlu bir şekilde hatta biçimlendirebilmek ve Visual Basics for Application dediğimiz kısımda aslında kod yazabilmek ve bunları kodlarla beraber aslında fonksiyonlarla çok uzun bir şekilde yapabileceğimiz işlemleri dahi makroyla yani kod yazarak çok kısa bir şekilde halledebilmemizi sağlayabilir. Yani veri yönetimi için Excel aslında oldukça önemlidir. Binlerce verilerin arasından istediğimiz verileri ayıklamamıza sağlar. Yine binlerce veri arasından istediğiniz verilerin istediğiniz değerin verilmesine, veri yığını içinden verileri renklendirmeye, halihazırda olan verilerden grafikler çıkarmaya ve o grafikler üzerinden verileri ileriye dönük tahminler yapmaya gibi yüzlerce işlem gerçekleştirebiliriz. Örneğin herhangi bir Excel eğitimi gördüğünüz bir platform olabilir, YouTube olabilir. Çok klasik bir örnek olan bir öğrenci not listesindeki kişilerin notlarına koşullar koyabilir. 50'den küçük olanlara kaldı, büyük olanlara ise geçti ibaresini yapabiliriz ki bunu çok fazla, binden fazla belki veri için saniyeler içinde görüntüleyebiliriz. Ya da bir borsa hissesinden aldığımız verileri tarih, en yüksek ve en düşük verilerinin her birini ayrı sütunlarda listeleyerek veri bölümünden o hissenin gelecekteki tahminlerini çıkarabiliriz. Makro Excel sayesinde dediğimiz gibi birden fazla buton oluşturarak fonksiyon yazma işlemiyle uğraşmaktan kurtulabiliriz. Yani Excel ile aslında birçok iş yapılabilmektedir. Excel içinde birçok pratik şablon bulunmakta. Bunlardan bazıları takvim, bütçe hesabı, ders planı, şemalar, seyahat programı ya da kredi amortismanı çizelgesi gibi onlarca hazır şablon da bulunabilir. Yani ihtiyacımıza yönelik Excel'in halihazırda bize sunduğu şablonlardan da faydalanabiliriz. Yani Excel bilmek aslında gündelik hayattan iş hayatına kadar çok işimize yarar. Her gün bir Excel formülü öğrenmek bize çok şey katabilir. Yani başka bir deyişle Excel artık günümüzde ve iş hayatındaki öğrencilerden de bahsediyorum burada. İngilizce kadar önemli ve değerli bir hale gelmiş durumda. Yani Excel'i kimler bilmeli kısmını aslında kısaca tüm bunları anlatırken yanıt verdiğimizi düşünüyorum ama hangi alanda, hangi departmanda, hangi sektörde çalışırsak çalışalım eğer yaptığımız işte küçük bir şey bile olsa sayısal hesaplamalar varsa ya da az da olsa verilerle işimiz varsa ki olmayan bir sektör ya da alan açıkçası bilmiyorum. Excel'i en azından temel seviyede bilmemiz hayatımızı kolaylaştıracaktır. Yani bunu bir iş gören bizden işe girerken ya da iş esnasında istemiyor olsa bile bunu kendimiz için öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hiç bilmeyen ve ilk defa karşılaşanlar için bile bu videolar sıfırdan ileriye seviyeye doğru giden bir eğitim olacağını söylemiştik. Genel olarak bir bilgilendirme yaptığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla Excel'in önemine ve az çok neler yapabileceğimizi öngördüğümüze göre bir sonraki video olan arayüz tanıtımı ile başlayabiliriz. Herkese teşekkür ediyorum.